Kanalımıza hoş geldiniz. Ruhun derinliklerine yaptığımız bu yolculukta bize katılın. Çünkü bu yol hepimizin yolu. Howard Storm'un etkileyici hikayesi, onun 1 Haziran 1985 tarihinde yaşadığı ölüme yakın deneyimle başlıyor. Bu deneyim, hayatını tamamen değiştiren bir dönüm noktası olmuştu. Storm, bu deneyimden önce koyu bir ateistti. 38 yaşındaydı ve bir üniversitede profesör olarak kariyerine ve kendisine odaklanmıştı. Tanrı'nın veya herhangi bir ilahi gücün varlığına inanmadığı bir yaşam sürüyordu. Ancak o gün yaşananlar onun hayatına bambaşka bir anlam kazandırdı. 1 Haziran'da Howard Storm öğrencileriyle birlikte 3 haftalık bir sanat turunun sonlarındaydı. Saat 11 civarında otel odasında bir müzeye gitmek için öğrencilerini hazırlamaya çalışırken aniden yere yığıldı. Hayatındaki en şiddetli ağrıyı yaşamıştı. Eşi hemen otel resepsiyonundan yardım istedi ve acil tıbbi servis çağrıldı. Yaklaşık 10 dakika içinde bir doktor geldi. Doktor, Storm'un 12 parmak bağırsağında bir delinme olduğunu ve 1 saat içinde ameliyat olmazsa öleceğini söyledi. Hemen bir ambulans çağrıldı ve Howard Storm cerrahi bir hastaneye götürüldü. Ancak hastanede tam 10 saat boyunca bir doktor tarafından muayene edilmedi ve kendisine hiçbir ağrı kesici verilmedi. Storm bu süre boyunca sürekli yalvarıyor, ağlıyor ve yardım istiyordu. Ancak kimse acısını hafifletmedi. Bu nedenle yaşadıklarının bir uyuşturucu etkisi olmadığını kesinlikle biliyordu. Gece saatlerinde bir hemşire gelip ertesi güne kadar bir cerrah bulunamayacağını söyledi. O an Storm nefes almakta zorlanıyor ve tüm enerjisini nefes al, nefes ver üzerine odaklamıştı. Hemşire odadan çıktıktan sonra eşine ve ailesine sevgilerini iletmesini isteyerek gözlerini kapattı. Storm bilinçsiz hale geldiğini düşünüyordu. Ancak birden kendisini mükemmel bir şekilde iyi hissederken buldu. Hayatında hiç bu kadar hafif ve harika hissetmemişti. Bedeninin dışında olduğunu fark etti. Görme, duyma, dokunma gibi tüm duyuları inanılmaz derecede artmıştı. Ancak çevresindekiler onu fark etmiyordu. O an odadaki yatağa baktı ve yatakta yatan kişinin kendi bedeni olduğunu gördü. Bunu kabullenmek istemedi. Tam o sırada dışarıdan sesler duymaya başladı. Sesler onu çağırıyordu. "Howard, Howard, hadi gel, gitmemiz gerek." Howard Storm seslere doğru yürüdü. Gruptaki insanlar karanlık bir koridorda duruyordu. Başlangıçta dostane ve samimi görünüyorlardı. Ancak ilerledikçe davranışları değişti. Ona rahatsız edici, kaba ve aşağılayıcı şeyler söylemeye başladılar. Karanlık arttıkça Storm'un içindeki korku büyüyordu. Sonunda tamamen karanlık bir yere vardı ve yürümeyi bıraktı. Gruba daha ileri gitmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine gruptaki insanlar ona fiziksel olarak saldırmaya başladı. Howard Storm kendisini paramparça edilmiş bir halde yerde buldu ama bilincini kaybetmemişti. Tam o sırada içinden bir ses duydu. "Tanrı'ya dua et." Ateist olduğu için bunu başta saçma buldu ama ses tekrar etti. "Tanrı'ya dua et." Sonunda çocukluğunda öğrendiği bazı duaları hatırladı ve tekrar etmeye başladı. Bunun üzerine etrafındaki insanlar daha da öfkelenip ona saldırmakla tehdit ettiler. Ancak Tanrı'dan bahsetmeye başladığında geri çekilmeye başladılar. Bir süre sonra tamamen yalnız kalan Storm, çocukluk anılarını hatırlamaya başladı. Pazar okulunda "İsa beni seviyor" şarkısını söylediği günler aklına geldi. O an çocukluğundaki gibi dua etmeye karar verdi. "İsa, eğer gerçekten varsan lütfen beni kurtar." Bu duayı ettikten sonra küçük bir ışık ortaya çıktı.
Işık hızla büyüdü ve Storm'a doğru geldi. Işığın içinden bir çift el uzandı ve onu yerden kaldırdı. Ona sarıldı ve şefkatle sardı. Howard, Storm hayatında hiç bu kadar büyük bir sevgi hissetmemişti. İsa onu yukarı taşıdı ve ışıkla dolu başka varlıkların olduğu bir yere geldiler. Burada Howard tüm yaşamını gözden geçirdi ve hayatı boyunca ne kadar bencil ve sevgi yoksunu davrandığını fark etti. Özellikle ailesine verdiği zarar onu derinden sarsmıştı. Artık geri dönmesi gerektiği söylendi ancak Howard dönmek istemedi. Bunun üzerine İsa onu sabırla ve nazik bir şekilde ikna etti. Dünyaya döndüğünde kendisini büyük bir acıyla ameliyat masasında buldu. Bu deneyim onun hayatının geri kalanını tamamen değiştirdi. Sevgi, merhamet ve bağışlama Storm'un hayatının merkezine oturdu. İsa ile yaşadığı bu karşılaşma onu inanca, Tanrı'ya, hayata ve insanlara bambaşka bir gözle bakmaya sevk etti. Howard Storm daha sonra bu yolculuğunu ve ölüme yakın deneyimini kitaplar yazarak, konferanslar vererek dünyayla paylaştı. Şimdi siz de kendi yolculuğunuzu düşünmeye hazır mısınız?